Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dün Twitter'da bir anket açmıştım. Hangi tür videoyu görmek istersiniz diye ve oradan market analizi videosu çıktığı için bugün yeniden ikinci market analizi videosuyla karşınızdayım. Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor, nasıl işlemler kurgulayacağım, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Çok uzun tutmamaya çalışacağım bu sefer. Geçen hafta paylaştığım bir tane, öncelikle kripto tarafından başlıyorum. Geçen hafta paylaştığım bir tane Solana short pozisyonum vardı. Şu an şöyle göstereyim. Stopu girişte bir şekilde devam ediyor. Ee, Bitcoin ve Ethereum'da yeni low beklediğim için swing low, Solana short pozisyonumu tamamen kapatmadım. Bunu Bitcoin'de gelecek yeni swing low'la beraber kapatmayı planlıyorum. Şu an stopum burada olduğu için şey yaptım. Tabii ki pozisyonun stopu başta deviyasyon noktasının üstündeydi. Bitcoin grafiğinde de yine benzer bir durum mevcut. Grafiğim şu şekilde oluşmuş bir range var. Yeşil çizgi ve kırmızı kesikli çizgi arasını görebilirsiniz. Üstünde oluşmuş bir deviyasyon hareketi sonrası geçen senenin yıllık açılışında kaybedildi ve bu senenin yıllık açılışına kadar geriledi fiyat. Burası elite bakımından sayımı biraz daha zor olduğu için ve makrosu da konusunda henüz kesin fikirlerim oluşmamış olduğu için çizimlerimi burada sildim. Şimdilik göstermiyorum. Ancak burada paylaştığım bir tweette Bitcoin'de ve Ethereum'da yukarı doğru tepki gelebileceğinden bahsetmiştim. Bu seviyeleri nasıl belirledim, nereye kadar tepki gelebilir diye. Daha önce de kullandığım CME gap'lerinden belirledim aslında. Chicago MTA borsasının bıraktığı kapalı olduğu dönemde oluşmuş fiyat hareketlerinden dolayı oluşan gap'ler genelde doldurulmaya meyilli oluyor. Bu sebeple Bitcoin'de de yeni bir low beklediğim için yani şuraya bir hareket bekliyorum, yeniden gösteriyor olayım. Buranın aşılmasını ve daha yeni dipler oluşmasını bekliyorum. Bu anlamda aşağıya doğru bir beşli hareket sayacağız. Bu beşli hareketin eğer şu ana kadar oluşmuş bacağı yani 98 binden 87 küsür binlere kadar olan fiyat hareketi eğer bu bitkisel dalganın ilk hareketi ise gelecek yukarı doğru tepkileri yeniden shortlamak için kullanacağımı anlatmıştım, bahsetmiştim Twitter'da. Bu yüzden bu CME gap'in olduğu alanı önemsiyorum. Bu alan yaklaşık 93 bin bölgesine kapanacak. Aynı seviye Ethereum'da da göstereyim çünkü onda da bir CME gap oluştu. 3215 bölgesinde de bu kapanıyor. Yani bu demek değil ki CME gap'i kapatacak ve düşecek. Kapatmadan yani oraya kadar bir tepki gelmeden düşemez anlamına gelmiyor. Zaten bu yüzden her halükarda bir Solana short'u taşıyorum. Ancak eğer buraya kadar bir tepki yükselişi olursa ben sadece short pozisyonlarımı arttırmak için kullanacağımı belirtmiş olmak isterim bu yükselişi. Şimdi daha mikro zaman grafiklerine indiğimizde ise şurayı henüz bir beşli olarak sayıp sayamayacağımdan emin değilim. Şu bölgeyi. Şu bölgeyi bir beşli olarak sayıp sayamayacağımdan emin olamadım. O yüzden şöyle göstereyim size de. Bunları tabii ki üzerine çok fazla çalışma yaptım ancak şu anki haliyle gösteriyorum. Bir ihtimal şurada bir beşli dalganın bitmiş olması. Böylece buraya gelecek olan yükselişlerde hatta şöyle etiketlemiştim burayı, bir flat yapısı oluşmuş olabilir. Eğer böyle bir yapı olursa yukarı doğru bir tepki gelecektir ve bu gelen tepkiyi ben dediğim gibi şuradan short pozisyonlarımı arttırmak için değerlendiriyor olacağım. Ethereum'da ise bence görüntü birazcık daha net. Bir beşli oluşmuş gibi gözüküyor. Ethereum'da da yeni bir low beklediğimi tekrarlamış olayım. Aşağıya doğru isksel hareketin ilk hareketi yani birinci dalgası oluşmuş gibi görünüyor. Daha sonrasında gelen bir A yükselişi yani ABC düzeltmesi bekliyoruz. B karakteristik olarak üçgen olmaya meyilli bir dalga yapısı. Eğer burada yatay hareket bu akşama kadar devam ederse ve şu hareket oluşursa buradan şu gelir, daha sonrasında yeniden yatay hareket devam eder ve buradan bir yükseliş gelirse biraz fazla yükselttim ama ben yeniden dediğim gibi buraların hepsini fazla yükselttim. Neyse şöyle daha düzgününü yapayım. Buralara doğru bir hareket gelirse CME gap'inde doldurulmasıyla beraber
Ben buralardan short pozisyonlarımı arttırıyor olacağım ve yeni low'lar için beklentiye devam edeceğim. Ne olur? Bullish yapı oluşmuştur. Eminim Twitter'da karşınıza bullish yapıların oluştuğunu gösteren grafikler de çıkıyordur. Eğer olursa ne olur? Solana pozisyonum girişten stop olur. Burada alacağım ikinci pozisyonda şurası stoplu olacak. Yani 4 numaralı bölgenin üstünde. Bir restop olur ve artık tamamen daha bullish grafikleri daha bullish bir şekilde takip etmeye devam ederiz. Ancak önümüzdeki hafta benim planım bu olacak ve kurguladığım, tahmin ettiğim yönde gelişeceğine inanıyorum bu pozisyonların. Bu arada burada dip, yani daha mikro grafikte dip tazelenebilir. Bitcoin'de de öyle. Eğer şurası kaybedilirse benim için bir şey fark etmez. Zaten şuralara kadar bir long pozisyon almıyorum. Sadece gelirse short pozisyon alacağımdan bahsediyorum. Eğer low temizlenirse daha sonrasında gelecek yükselişlere, yani şöyle etiketlemiş oluruz. Tek fark edecek şey üçüncü dalgayı buraya alır. Beşinci dalganın burada biteceğini düşün, yani öyle olduğunu anlarım. Böylece yine gelecek tepki yükselişlerini short olarak değerlendiririm. Kripto tarafı böyle. Zaten Twitter üzerinden güncellemelerime devam ederim. Şimdi Forex kısmına geçiyorum. Euro pozisyonu çok uzun zamandır takip ediyoruz. Planlarımızı yapıyoruz. Şuralarda herhalde Aralık sonunda ilk başta paylaşmıştım. Veya Ocak başı da olabilir. Yanlış olmasın. Bir ay yakın bir süredir takip ettiğimiz bir pozisyon. İlk entry'mizi burada, ikinci entry'mizi ise burada aldık. Şu anda iki pozisyonumun da stopu şu seviyenin altında. Yani aslında ilk entry aldığım yer stopu neredeyse girişte diyebilirim, hemen altında. İkinci entry'li pozisyonumda stopu yine burada, şu likiditede bekliyor. Euro'da uzun süre, yani uzun sürede demeyeyim ama en azından bir çeyrek boyunca yükseliş beklentimi koruyacağım. Bu anlamda gelen bu yükselişleri tabii ki sterlin, İsviçre frankı ve dolar endeksiyle koreli olarak yaptığım bu sayımda şurada ilk itkisel dalganın, yani yine beşli bir makroda itkisel dalga sayıyor olacağız. En az bir çeyrek sürmesini beklediğim bir sayım. 1, 2, 3 ve 4 hareketini yaptı. Daha sonrasında 5. dalganın hareketinin oluştuğunu düşünüyorum. Neden buraya 3 diyorum? Çok fazla geometrik olarak güzel gözükmese dahi mikroda şurada yaptığı 1 ve 2'nin aslında Fibonacci extension'ına baktığımızda güzel bir seviyesinde bitmiş 3. dalga var. Yani 2.236 ile 2.382 arasında bitmiş. Üzerine küçük bir fitil atıp düşmüş bir 3. dalga var. 5. dalganın içerisindeyiz. Hafta içerisinde ikinci entry'den aldığım pozisyonu daha mikro grafiklere de inerek şöyle paylaşıyor olayım sizinle de. Şurada paylaştığım 1-2 dipten değil. Bir saniye. Şu seviyeden sonra oluşan sayım bu. Henüz bu itkiselin dahi bittiğini düşünmüyorum. Yani veya yeni bittiğini düşünüyorum. Şurada 2 tane daha başlangıç var. Beşli itkisel dalgası var. Önümüzdeki hafta Euro'da beklentim aşağı yukarı şu şekilde olacak. Gelecek düzeltmeler yine long pozisyon olarak değerlendirmeyeceğim tabii ki. Şu an aktif long pozisyonlarımı tutuyor olacağım. Yeniden yükseliş gelecek. Ve şu 1-2, daha makrodaki 1-2'nin 3. dalgası bitecek. Sonrasında yüksek ihtimalle burayı bir üçgene bağlayacaktır. Şöyle farazi bir şekilde çiziyorum tabii ki. Daha sonrasında gelecek yükselişle beraber ben de artık ikinci entry'den aldığım pozisyonları kapatıyor ve sizinle paylaşıyor olurum. Birinci entry'den aldığım pozisyonları ise daha swing olarak aldığım ve uzun süre tutmak istediğimi zaten belirtmiştim. Bu pozisyonları kapatmayacağım. Girişim stopta bir şekilde devam edeceğim ve artık burada gelen geri çekilmeleri yeniden yeni long pozisyonlar oluşturmak için böylece bir alan bırakmış olacağım. Üçüncü olarak da altın ve gümüş grafikleri. Bu grafikler artık çok karıştı. Dürüst olmak gerekirse ben bir süredir trade etmiyorum. Benim trade sisteme çünkü çok fazla uygun değil. Aslında yaptığımız bir önceki market analizinde daha şu seviyelerdeydik. Yanlışım yoksa veya hani bu seviyelerde de olabiliriz ve bir yükseliş gelmesini beklediğimden bahsetmiştim. Oldukça da iyi bir yükseliş, momentumla bir yükseliş geldi. Ancak yani bu gelen yükselişten artık
Tek diyebileceğim şey düşüşlerin, düzeltmelerin hala bir long fırsatı olduğu yönünde. Sadece şöyle bir bilgi verebilirim. Eğer şurası bir dördüncü dalga ve şurayı ben böyle sayımlıyorum. 1-2 olarak sayımlıyorum. Şu an üçüncü dalganın aslında potansiyel bir direnç bölgesinde olduğumuzu söylemem lazım. Genelde 236 ile 1.382 arası potansiyel bir direnç bölgesi olarak çalışır. Bir sonraki potansiyel direnç bölgesi ise 2.236 ve 2.382 arasında olacaktır. Bu bölgeler yani potansiyel bir kar alım bölgesi olup yeniden sonrasına gelecek aslında düzeltmeler dediğim gibi yeni bir long fırsatı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Altın ve gümüşün güçlü duruşunun bitmesi için henüz erken gibi gözüküyor. Ancak şimdilik dediğim gibi mikro sayımlarım olmadığı için demeyeyim, yapmanın mantıklı olmadığını düşündüğüm için. Çünkü çok sert fitiller aşağı ve yukarı yönlü iki yönlü de gelebildiği için ben şu anda trade etmiyorum. Ancak potansiyel kar alma bölgelerinden bahsetmiş oldum. Ve böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Güzel bir hafta bizi bekliyor. Euro'da pozisyonumuzu kapatacağımıza inandığım ve böylece win streak'i Twitter'da yeniden yani sıfırdan paylaşmaya başladığım ve tuttuğum win streak'i 3'e çıkaracağımızı düşünüyorum, planlıyorum. Ve umarım kripto tarafında da beklediğimiz hareket gerçekleşirse yeni dip gelsin gelmesin hiç fark etmez. Daha sonrasında eğer yukarılara doğru bir tepki yükselişi olursa short pozisyonlarımızı da arttırarak umarım gelecek düşüşü, olası düşüşü güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir öneriniz, eleştiriniz, herhangi bir şeyiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.